Ben aslen Muş Merkez ve Semal köyünden. Yani dedelerim hem Semal'da yaşamış hem Muş Merkez'de. Muş Merkez'de işte Veritağ'da Semal Mahallesi, yani Semal Caddesi olarak adlandırılıyor. Yani Semal Mahallesi olarak. Yani bizimkiler hem Muş Merkez'de hem şeyde. İşte 1915'te dedem rahmetlik 16 yaşında işte. Sonra olaylardan sonra işte bütün ailesini kaybediyor, annesini, babasını. Sonra Diyarbakır'a, Hazır'a göç ediyor. 8 yıl Hazır'da yaşıyor. 8 yıldan sonra bir daha Muş'a. İşte diyorlar o zaman 15 yaşından büyükleri bir daha tehcire mahsus şey yapıyorlar. Tutacağız. Bir daha garibim kaçıyor, 6 ay yine o bölgelerde yaşıyor ve sonra dayanamıyor, Muş'a geliyor. Muş Merkez'de işte evlendikten sonra şeye gidiyor. Muş Merkez'de babasını gözü önünde öldürdükleri için Muş'ta da yaşamak istemiyor ve eski köyüne, işte hatta kadastro diyor ki ya işte senin babanın adına köy var, sana verelim o köyü, git orada yaşa. O da diyor ki ben bütün vahşeti gözümün önünde orada gördüm. İşte annemi öldürdüler, 37 kişiden ben 3 mermiyle yaralı kurtuldum. Ben bir daha o vahşeti görmek istemiyorum, yaşamak istemiyorum. Ve Gomar diye köy, Kızılkaş tarafında, oraya yerleşiyor. Tabii o da Hay köyü ve yaşamını orada sürdürüyor. Sonra işte 5 oğlu, 2 tane de kızı oluyor. Şu anda da 1000'den fazla torunları var falan, daha fazla. İşte ben de onlardan bir tanesiyim. Muş'ta şimdi peki ne kadar kalabalık bir şey, hem sizin aile hem ne bileyim Ermeni olanlar gibi? Çok var. Yani diyebilirim Muş'un %20'sinden fazla. Bu bilinci olanlar mı, yoksa bilenler mi, yoksa şey? Yani onlar kendileri söylemese de diğer yaşayan işte Kürt halk tarafından çok iyi biliniyor. Aileleri çok iyi biliniyor. İşte ben 9 yaşında hay olduğunu anladım. Nasıl anladın? Valla yani bir çobanın sayesinde tabii. Okul yoktu bizim köyde. Başka bir okula gidiyordum. İşte o zaman Mustafa diye biri, çoban, 25 yaşında, arkadaşıyla yanında. Biz 2 tane haydık. Bir tane de Kürt okul arkadaşımız. İşte gidiyoruz, orada okuyoruz. Hafta sonu benim horkurum da orada yaşıyor, o beldede. Orada kalıyoruz. İşte hafta sonları geliyor. Hafta sonu önümüzü kesti adam, defter, kalem almak için. Bizi dövdü. Arkadaşı dedi ki kim bunlar? Dedi işte bu haydır, bu da haydır. Ben orada 9 yaşında anladım ki ben hayım. Yani ondan önce bilmiyordum. Yani tabii dedemin farklı olduğunu biliyordum. Yani bakıyordum. O hem o okuduğum beldede dedem çok farklı, nenem çok farklı. Yani ben farklarını görüyordum ama o şekil değil. Daha sonra dedeme söyledim. Tamam, okulda fazla şey yapma. Yani garibim korkuyordu hep. Hep o korkuyla yaşamış. Ve kendi kardeşleri Hayastan'a, amcası çocukları işte daha sonra işte evde hep zorluyordu işte. Bizimle hayrence konuş. Bazen kızarak, bazen diyordu işte bakın kimse yok mu? Yani garibim hep o korkuyla. Dedem 94'te yine bizim köyü yaktılar. O zaman acımasızca bir hakarette bulunmuştular. Dedem o zaman bir sene sonra 93'te yaptılar da 94'te dedem eyvah 3. kezdir bizi yine öldürecekler. Bu sefer torunlarımı, babalarımı yaptılar. İşte dedelerimi yaptılar. Şimdi de sıra bize geldi. Ben torunlarıma geldi. İşte 94'te bizim Semal'daki köyü yakmışlar. Yani devlet tarafında yakmışlar.
904'te. Pardon, 94 söyledim de 904'te. Daha sonra 15'te. 15'teki olaylar. İşte bir de 93'te aynı 100 sene geçtikten sonra yine aynı şeyi. Ve inan dedem belki onun üzerine, dedem Türk gibiydi. Benden daha dinç duruyordu. Şu anki halimden daha dinçti. Bir sene dayanamadı. Garibim öldü gitti. Ama deden sayesinde sen dilde geçmişsin sen. Evet. Muş Sason lehçesiyle konuşuyorsun. Evet, Muş Yani lehçesiyle kendi akrabalarım, işte Hayastan'da yaşayan akrabalarımla veya bu bölgeden giden aileler, Rusya'daki Daronlu olanlarla halen ben Şavmiyan köyü var, Rastov'da gittim, 520 hane, komple Muş Sasonlu. Yani çocuğa sordum, dedim hayren gideyiz, imalçı gideyim. İmalçı gideyim. Öyle de bana şey yaptı. Adam çocuk daha 6 yaşında. Yani halen bizim lehçeyi konuşuyor. Mesela var bir sürü. Biz kendi aramızda aynı bu lehçeyi, bu bölgenin lehçesini rahat konuşabiliyoruz. Peki dededen anlatılan hikayeler var mı böyle bu Muş bölgesinde? Buranın çünkü birçok ünlü şeyi var, hikayecisi var. Bir taraftan cambazıydı, şeyiydi. Böyle Muş'un çok meşhur şeyleri tabii var. Muş'un çok meşhur şeyleri. Yani işte tek şeyde mesela Surp Karabet'te işte Paskalya'yı, şimdi öyle söyleyelim ki Paskalya'yı o zaman dünyadaki Hristiyan alemi oraya gelip cambazlık yaparlarmış, işte cirit atarlarmış, bilmiyorum bu tür şeyleri şey yaparlarmış. Tabii dedemin bir tane amcası o dönemde işte o dönemde Amerika'da okuyor. Gürgen. Amerika'da okuyor. Buraya geliyor. Diyorlar ki yani o dönemin işte devlet sistemi diyor ki Gürgen elimize gelsin. Biz hiçbir haya zarar vermeyeceğiz. O da diyor ya halk ayaklanıyor. Muş'ta, Sasun'da, işte Bitlis'te diyorlar kesinlikle gelmesin. İşte Amerika'da okumuş bir adam niye gelsin falan. Alıyorlar götürüyor. 3. günü Bitlis Kalesi'nde asıyorlar. Yani şimdi bir insan bir şeyi iddia ediyorsa tarihiyle bir halk, bir millet, işte bu bizim tarihimiz. Her ne kadar Selçuklu mimarisi deseler, bunun üzerine siz de çok iyi biliyorsunuz, araştırmışsınız. Bu dünyanın her tarafında var. İşte bu sulh nasıl yapmış, bu taşları Ahlat'tan nasıl getirilmiş, nasıl bu taşlar gelmiş, yani ustalar nereden gelmiş, ustalar işte en sonunda diyor ki köprü bittikten sonra işte bir hikayesi var, gelin işte çırayı yakacak, kibriti yakıyor, o zaman azarlıyor gelini, diyor ki niye ocak var oradan yakmıyorsun, niye kibriti yakıyorsun? O da diyor ki yani bir şey demiyor tabii gelin, usta, baş usta, köprüyü yapan usta diyor ya bu kadar adam çalışıyor, 12 ayak bırakacak, bu adam bir kibrit çöpü düşünen adam bu kadar parayı nasıl verecek, bizim çalışanlara nasıl bu finansı sağlayacak? Son işte bitiriyor, kurbanını da kesiyor burada. Şimdi biz bir tarihi anlatırsak her şeyiyle beraber, yani Hay milleti tarihini en iyi şekilde biliyordur. Yani vurdum duymazlar değil ama gerçek anlamda tarihini bilen bir hay her şeyiyle biliyordur. En sonunda şey yapıyor. En sonunda diyor ki ya işte benden darıldınız mı diyor. Evet. Diyor ne? Hangi gün diyor ya işte gelini azarladınız ya ustaların yanında, işçilerin yanında. Diyor ben o kibriti düşünmeseydim bir gün rezil olurdum. Sizin paranızı ödemeyecektim. O 12 lengeri, bu ayaklara lengeri diyorlarmış. O 12 şeyi de bırakamazdım oraya. Murat Nehir'ine köprü de olmazdı.
Peki burayı biraz anlatsak ya. Kim yaptırmış, nasıl yaptırmış, sonra restorasyonu da ama öncesinden bir tarihini sen de anlat bize. Tarihi Suluk denilen bir tane hay. Hı hı. Zaten köy de onun adına Suluk Köyü olarak geçiyor. Suluk Köprüsü olarak geçiyor. Şimdi tarihi Muş Köprüsü diyorlar ama şimdi yapıştırma bir Selçuklu mimarisi, bilmiyorum Selçuklu eseri diyorlar, bilmiyorum bunu diyorlar ama diyelim 850 yıl geçmiş aradan, şimdi böyle bir şey yapsınlar bakayım. Madem ki öyle çok kafalıydılar. Şimdi ben övünüyorum, şahsen övünüyorum yani böyle bir, benim milletimden böyle bir eser bırakmış. Hiçbir zaman haylar öldüren değil, yaşatandır, yapandır.